Bu videoda Python hakkında genellikle sorulan ve Python deyince aklınıza gelen ilk 3 soruyu cevaplandıracağım. Python nedir? Python'da ne yapabilirsin? Python neden bu kadar popüler olduğunu, başka bir deyişle söylemek gerekirse diğer programlama dillerinin yapamadığı şey nedir? Python programa diline baktığımızda dünyanın en hızlı büyüyen programlama dilidir. Python yalnızca yazılım mühendisleri arasında değil, aynı zamanda matematikçiler, veri analizciler, bilim adamları, muhasebeciler, AI mühendisleri, hatta çocuklar arasında dünyanın en hızlı büyüyen ve en popüler programlama dilidir. Bunun yanı sıra programlamaya yeni başlayanlar için çok uygun bir programlama dilidir arkadaşlar. Bu yüzden farklı tip ve farklı disiplindeki insanlar Python'ı veri analizi ve görselleştirme, yapay zeka ve makine öğrenmesi, hatta otomasyon gibi çeşitli farklı işler için de kullanıyorlar. Bu aslında Python'ın yazılım geliştiricisi olmayan insanlar arasındaki en büyük kullanımlarından birisidir. Sürekli sıkıcı ve tekrarlayan işler yapmak zorundaysanız dosyaları ve klasörleri kopyalamak, bir sunucuya yüklemelerini yeniden adlandırmak gibi sıkıcı tekrarlayan işler yapmanız gerekiyorsa tüm bunları otomatikleştirebilirsiniz ve zaman kazanmak için de kolayca bir Python kodu yazabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin sürekli olarak Excel tablolarıyla, PDF'lerle, dosyalarla, görüntüleme gibi web sitelerini indirme ve onları ayrıştırmak zorunda kalıyorsan Python ile tüm bunları gerçekleştirebilirsin ve otomatikleştirebilirsin. Yani Python'ı kullanabilmek için bir yazılım geliştiricisi olmanıza gerek yok arkadaşlar. Muhasebeci, matematikçi veya bilim adamı da olabilirsiniz. Ve hayatınızı kolaylaştırmak için Python'ı her yerde kullanabilirsiniz. Python'ı veri analizi, mobil uygulamaları, yapay zeka, makine öğrenmesi, bilgisayar uygulamaları, otomasyon, veri analizi, ağ uygulamalar, hatta hackleme işlemlerinde de kullanabilirsiniz. Yani Python çok amaçlı bir dildir. Şimdi eğer bir programlama deneyiminiz varsa bütün bunları diğer programlama dilleriyle de yapabilirsiniz. Peki Python ile ilgili en önemli şey nedir diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte birkaç neden. Python ile daha az kod satırıyla karmaşık sorunları daha kısa sürede çözebilirsiniz. Örneğin diyelim ki Hello World metninin ilk 3 harfini çıkarmak istiyorsunuz. Bu işlemi C ile yapmanız gerekirken gereken kod en üstteki koddur. Ortadaki JavaScript ile nasıl yaptığımız ve işte Python ile nasıl yaptığımız. Dilin ne kadar kısa ve temiz olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Farkındaysanız bu sadece bir başlangıç. Python basit ama güçlü bir söz dilimi ile pek çok önemsiz şeyleri gerçekten kolaylaştırabiliyor ve hayatınıza gerçekten bir kolaylık sağlıyor. Python'ın bu kadar popüler olmasının birkaç nedeni daha var. Python yüksek seviyede bir dildir. Bu nedenle C++'da yaptığınız gibi bellek yönetimi gibi karmaşık işlerden endişelenmenize gerek yoktur. Python uygulamalarını Windows, Mac ve Linux gibi işletim sistemleriyle oluşturabileceğimiz ve çalıştırabileceğimiz çapraz platformdur. Çok büyük bir topluluğu var. Bu yüzden ne zaman sıkışırsan yardım edecek birileri mutlaka vardır. Python 20 yıldan fazla bir süredir var olduğundan ne yapmak istersen başka birinin daha önce muhtemelen yapmış olması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda büyük kütüphaneler, çerçeveler ve araçlar ekosistemine de sahiptir. Kısaca Python, basit, temiz ve başlangıç dostu bir söz dilimine sahip çok amaçlı bir dildir. Bütün bunlar Python'ın muhteşem bir programlama dili olduğu anlamına gelmektedir. Teknik olarak Python ile yaptığınız her şeyi diğer programlama dilleriyle de yapabilirsiniz. Ancak Python'ın sadeliği ve zarafeti onun diğer programlama dillerinden daha fazla büyütmüştür arkadaşlar. Bu nedenle işverenlerin aradığı şey de budur. Bu yüzden ister programcı olun, ister mutlak bir başlangıç yapın. Python öğrenmek size birçok fırsat sunar. Aslında yurt dışında araştırmalara göre bir Python geliştiricisi yılda 116 bin dolar kazanıyor. Dünya çapındaki yazılımların en az %27'si Python ile oluşturulmaktadır. Sizin de bildiğiniz üzere Yahoo, Amazon, CERN, Facebook, Spotify, Wikipedia, Google, NASA ve hatta Instagram gibi çok büyük sosyal programlarda Python ile kodlanmıştır. Python'da yazılım geliştirebilmek için sadece komut satırına bir de text editörüne ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Ama yazılımcılar olarak geliştirme hızınızı arttırmak için IDE'lere ihtiyaç duyarız. Python'la tüm popüler IDE'ler çalışabilir. Örneğin Eclipse, Komodo Edit, PyDev, VS Code, PyCharm bunlardan birkaçıdır arkadaşlar. En çok kullanılan IDE ise PyCharm'dır. Çünkü kullanımı çok basittir. Bu videomu yararlı bulduysanız lütfen bu özenle hazırlanmış çalışmamı beğenerek ve başkalarıyla paylaşarak destekleyin. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.